Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda yine insanların özellikle köpek almadan önce çok merak ettiği hangi köpeğin, hangi ırk köpeğin veyahut da hangi köpeğin kendisine uygun olduğu konusuna değinmeye çalışacağım. Tabii bunun için internette de birçok test var. İşte basamak basamak gittiğiniz özelliklerinize size bir takım sorular soruyor. Bu sorulara cevaplar veriyorsunuz ve sıralı olarak cevapladığınız soruların sonucunda hangi ırkın size uygun olduğu çıkıyor. Tabii ki bunlar çok basit programlanmış olan testler. Her zaman tabii ki doğru sonuçlara ulaşamazsınız. Veyahut da ne kadar reel bir sonuç çıkar sizin için tartışılır. Bir köpek edinmek istediğiniz zaman ilk önce etrafınızdakilere sorarsınız. İşte çevrenizde köpek besleyen insanlardan bilgi edinirsiniz ve ondan sonra da bir köpeğe karar verirsiniz. Fakat şöyle düşünmek gerekiyor. En başta gerçekten bir canlının sorumluluğunu alabilecek yapıda mısınız ya da imkanlara sahip misiniz, değil misiniz? İlk önce bunu netleştirmek gerekiyor ve bunu sonuçlandırmak gerekiyor. Birincisi bir köpek edinmek istediğiniz zaman gerçekten bir çocuğunuz olmasına karar vermek kadar önemli bir sorumluluğu aldığınızı idrak etmeniz gerekiyor. Çünkü köpekler insan oryantasyonlu canlılar. Yani tamamen merkez noktaya sizi oturtuyorlar. Merkezde siz varsınız. Siz yoksanız gezmek yok. Siz yoksanız beslenmek mümkün değil. Siz yoksanız arkadaş yok. Siz yoksanız oyun yok. Yani hayatının merkez noktasında siz oluyorsunuz. O yüzden bir köpek edineceğiniz zaman mutlaka ve mutlaka bu şartları değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle ilk bahsettiğim şey, daha sonra da bazı şeylerden bahsedeceğim. Ama mutlaka bir köpeğin sorumluluğunu alabilecek şartlara sahip olmanız ve bir köpeğin sorumluluğunu alabilecek yapıda olmanız ve buna hazır olmanız gerekiyor bu kararı alırken. Çünkü biliyorsunuz birçok insan hazırlıksız bir şekilde köpek ediniyor ve ondan sonra da birçok problemle karşılaşılıyor veyahut da kaldıramıyor bu yükü, bu sorumluluğu ve olan köpeğe oluyor. İnsana hiçbir şey olmuyor. Siz 2 gün ağlıyorsunuz, 3. gün sinemaya gidiyorsunuz, 4. gün arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz, unutup gidiyorsunuz ama köpek için aynı şey geçerli değil. Köpeğin dünyası çok küçük ve size güveniyor, sizi sahip veyahut da kılavuz olarak algılıyor. Ondan sonra bir anda siz onun adına bir karar veriyorsunuz. Bir başka eve gidiyor, oradan bir başka eve gidiyor, sokaklara düşüyor, barınaklara düşüyor ve kabus gibi bir yaşantısı olabiliyor. Dolayısıyla bir canlı hakkında karar vermeden önce, sahiplenmeden önce çok iyi düşünmek gerekiyor. Bir kere köpek edinecek kişilerin özellikle dikkat etmesi gereken şeylerden birincisi, dediğim gibi bu sorumluluğu alıp alamayacağı ve bu şartlara sahip olup olamayacağı. Yine önemli noktalardan bir tanesi bir köpek edinmeden önce hayat siklusunuzun nasıl olduğu, nasıl karakterde, nasıl yapıda bir insan olduğunuz, aktif misiniz, pasif bir insan mısınız, evde vakit geçirmekten mi daha çok hoşlanırsınız, dışarıda vakit geçirmekten mi daha çok hoşlanırsınız, spor yapmayı sever misiniz, uzun yürüyüşleri sever misiniz, doğa yürüyüşlerini sever misiniz? Bunların hepsini düşünmeniz gerekiyor. Çünkü köpekler dışarıda vakit geçirmekten hoşlanan canlılar ve bir köpek sahibiyseniz küçük ırk ya da büyük ırk fark etmez. Mutlaka dışarıya yönelik bir programınız olacak. İşte ben kışın dışarı çıkmayı sevmem veyahut da kışın üşürüm, yazın sıcaktan etkileniyorum o yüzden çıkmak istemiyorum falan diyen insanların bu tip kararları almadan önce iyi düşünmeleri gerekli mutlaka. Köpekler çünkü dışarıda gezmeyi seven canlılardır ve her köpeğin tabii ki ırka göre değişebiliyor. Sizin dışarıda geçireceğiniz süreler ve ne kadar aktif olacağınız mutlaka ama her ırkın dışarıya çıkma ihtiyacı var. Yine önemli noktalardan bir tanesi bir köpek edinmede ırk. İnsanların şunu anlayabiliyorum. Herkesin beğendiği, sevdiği, ilgi duyduğu, sempati duyduğu ırklar olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle bunu anlayabiliyorum. Bazı ırklara karşı ilginiz olabilir. Onu çok sevebilirsiniz ve o ırklardan bir tanesini edinmek isteyebilirsiniz. Ama ırkın özelliklerini sadece internetten okuduklarınız ya da başkasının size önerileri ya da bir başkasının köpeğini görerek karar vermemeniz gerekiyor. Başkasının köpeği başkasının köpeğidir arkadaşlar. Mukayese yapmayacaksınız. İnsanlar bunu çocukları için de yapıyorlar. Komşunun çocuğu matematikten 5 aldı, bizim çocuğumuz niye 3 aldı? Çünkü o komşunun çocuğu, bu sizin çocuğunuz. Dolayısıyla bir köpek edinirken bir başkasının köpeğinin işte eğitimli davranışlarından veyahut da ne kadar sevimli olduğu veyahut da kozmetik olarak ne kadar güzel göründüğüyle
ilgili olarak köpek edinirseniz kesinlikle yanılırsınız. Bir köpek edindiğiniz zaman o köpeğin günde en az 3 defa dışarıya çıkması gerekli olduğu, birlikte egzersiz yapmanız gerekli olduğu, mama ihtiyacının olduğu, mamalarının düzenli verilmesi gerekli olduğu, veteriner ihtiyacının olduğu, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması gerekli olduğu, bir seyahate çıkacağınız zaman mümkün olduğunca köpeğinizle birlikte seyahat edeceğiniz ve seyahat edeceğiniz yerleri köpeğinize göre seçmeniz gerekli olduğu, köpeğinizi zaman zaman transporte etmeniz gerekli, uçağa bindirmeniz gerekebilir, arabaya bindirmeniz gerekebilir. Bunların hepsini düşünmeniz gerekiyor ve ona göre edinmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bir ırka sempati duyabilir insanlar, anlayabilirim ama bu ırk sizin ihtiyaçlarınıza karşılık mı değil mi? Örnek vermek istiyorum. Bir Border Collie sahiplenmek istiyorsunuz. Border Collie'ler iş köpeği sınıfına giren köpeklerdir. Eğer bir iş vermezseniz kendi işini kendi yaratabilen köpeklerdir ki onların yaratacağı işler sizin için hiç hoş olmayan sonuçlar doğurabilir. Örneğin egzersize edilmeyen bir Border Collie evinizdeki her şeyi parçalayabilir. Bahçenizdeki ağaçlarınızı söküp size hediyeymiş gibi bahçenize çıkarsanız en sevdiğiniz fidanınızı söküp size getirip hadi at bana oynayalım diyebilir ve bunlar sizin canınızı çok sıkabilir. Dolayısıyla bir Border Collie sahibi olmak istiyorsanız aktif bir insan olmalısınız. Bu köpeğin egzersizlerine, iş yapma isteğine karşılık gelebilmelisiniz. Mental olarak köpeği doyurmalısınız. Köpek gezdirmek sadece flexinin ucunda köpek veyahut da kayışın ucunda köpek, elde cep telefonu, bütün telefon görüşmelerinizi köpek gezdirirken köpek ayrı dünyasında takılıyor, siz ayrı dünyanızda takılıyorsunuz. Bu köpek gezdirmek değildir. Köpeğinizle birlikte dışarıya çıktığınız zaman gerçekten köpeğinizle birlikte olmalısınız. Köpeğinize emek ve mesai harcamalısınız. Mutlaka interaktif olmalısınız. Köpeğinizle komünikasyon içerisinde olmanız gerekli ki köpek hem mental olarak hem fiziksel olarak doygunluğa ulaşsın. Bunun haricinde yapacağınız egzersizler, yani sadece köpeğin gezmesi, sizin de kendi dünyanızda takılmanız gibi yapacağınız egzersiz olarak düşündüğünüz şeylerin hiçbiri köpeği yeterli derecede mental olarak özellikle tatmin etmeyecektir ve yeterli olmayacaktır. Bu yüzden ırk seçerken kendi yapınızı düşünmelisiniz. Özellikle iş köpeği ırklarına yönelecekseniz, iş köpeği ırklarını beğeniyorsanız, işte Alman çoban köpeği olabilir, işte Malinois olabilir veyahut da Border Collie olabilir veyahut da av köpeği sınıflarına giren köpekler olabilir. Bu köpeklerin hiperkinetik, hareketli, egzersizi çok seven köpekler olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmamalısınız. Eğer siz bunlara karşılık gelecekseniz bu ırklara yönelmenizi tavsiye ediyorum. Eğer büyük köpekleri idare edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, yeterli derecede egzersize edemeyeceğinizi düşünüyorsanız küçük ırk köpeklere yönelebilirsiniz. Örneğin ev içerisinde bakmak istiyorsanız ve evin içerisinde, gerçi benim kanaatimde bütün köpekler evin içerisine girmelidir ama küçük ırk bir köpek tercih ediyorsanız daha sakin yapıda olanlar, daha kolay handle edilebilir, daha kolay yetiştirilebilir olan köpekler, örneğin Maltese, Shih Tzu gibi köpeklere, Cavalier King Charles veyahut da Pug gibi ırklara yönelebilirsiniz. Ancak burada şunu ifade etmek istiyorum. Birincisi, köpek köpektir. Her ne kadar bir ırka düşkün de olsanız, eğer kafanızda net bir ırk yoksa birinin sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Ve dediğim gibi kozmetik algıları bir tarafa bıraktığınız zaman, estetik ya da kozmetik ya da popüler algıları, her köpek güzeldir arkadaşlar. Yani kırma köpekler, melez köpekler, sokaktan edinebileceğiniz nefis köpekler var. Barınaklarda sizleri bekleyen, bizleri bekleyen inanılmaz güzel köpekler var. Son derece uyumlu yaşayabilecek olan köpekler var. Bu arada yine çok önemli noktalardan bir tanesi, illa yavru edinmek zorunda değilsiniz. Türkiye'de şöyle bir yanlış algı var. Köpeği yavrudan almazsa sana alışmaz. Son derece yanlış bir kanıdır. Yetişkin köpeklerde çok iyi adapte olurlar. Özellikle yoğun çalışma programına sahip olan ama yani yavru köpeğe yeterince efor sağlayamayacak olan, çünkü yavru köpek biliyorsunuz daha sıklıkla ilgilenilmek ister. Özellikle tuvalet alışkanlığını oluşturmak, yiyecek sıklığı daha fazla. Bunlar için daha fazla efor ve vakit harcamanız gereken köpekler. Bazı insanlar yoğun çalışıyorlar. Birçok insan yoğun çalışıyor ve buna ayıracak vakitleri olmayabiliyor ama bir köpek arkadaşı edinmek istiyor. İşte bu devrede yetişkin bir köpeği almak. Yetişkin köpek doğru davrandığınız zaman 1-2 hafta içerisinde sahip oryantasyonunu hemen algılar arkadaşlar. Hemen sizin onun kılavuzu olduğunuzu algılar. Özellikle de barınaklar ya da sokaklardan alınan köpekler örselenmiş hayvanlardır. Ve bu hayvanlar konforu yakaladıkları anda
sevgiyi ve güveni yakaladıkları anda inanılmaz itaatkar ve inanılmaz uyumlu olurlar. Ve yavru köpeğin külfetinden de kurtulmuş olursunuz. Yavru köpekler işte illa objeleri kemirecek, illa evinize tuvalet yapacak, işte aşı programları oluşturulmak gerekiyor ve bu programlar esnasında köpeğinizi bulaşıcı hastalıklara yakalanmaması hedefi olarak dışarı çıkartamayacaksınız gibi birçok sıkıntılı dönemi var yavru köpeğin. O yüzden yetişkin bir köpek edindiğiniz zaman özellikle barınak ya da sokaklardan uyumu çok daha kolay oluyor. O yüzden bir köpek edinmede ilk olarak şunu düşünmelisiniz. Ben bir köpek istiyorum. İnsanın evladı gibi arkadaşlar bu. Yani nasıl sizin çocuğunuz dünyanın en güzel çocuğudur. Siz onun derisinin rengiyle, saçının şekliyle, kaşının gözünün şekliyle ilgili değilsinizdir. O size göre dünyanın en güzel çocuğudur. İşte bir köpek edindiğinizde de belki ilk intibada kozmetik algılar sizin için önemli olabilir ama bir süre sonra o köpek sizin için en güzel köpek olacaktır. Tüm diğer köpeklerden daha güzel bir köpek olacaktır. Özellikle komünikasyon kurduktan sonra bunu anlayacaksınız. Fiziksel kaygıları bir yere bırakmak gerekiyor, bir kenara bırakmak gerekiyor. Ama illa bir ırka yönelmek isteyen insanların da ırkın özelliklerini iyi okuması ve ırkın özelliklerine karşılık gelip gelemeyeceğini ve de birkaç doğru bilgiyi okuması gerekiyor. Yani sadece bir yerin yönlendirmesi veyahut da o ırkı lanse etmeye çalışan sitelerin ya da insanların sizi yönlendirmesiyle edinmeye çalışmayın. Hazırlıksız olarak kesinlikle köpek edinmeyin arkadaşlar. Eğer hazırlıklı değilseniz, bahsettiğim şeyler sizin için uygun değilse, bunun haricinde köpek alerjiniz olup olmadığı, oturduğunuz yerde köpek besleme konusunda herhangi bir kuralın olup olmadığı, köpek beslenemez kuralının olup olmadığı gibi şeyleri mutlaka kontrol etmelisiniz ve eğer bir aile yapılanmanız varsa bütün aile bireylerinin onayını almalısınız. Çünkü köpek evinize girdiği zaman evin bir bireyidir. Herkesle komünikasyonda olacak. Onu 2 kişi isteyip 1 kişi istemezse, 1 kişi isteyip 2 kişi istemezse böyle bir mantık yok. O yüzden eğer bir aileyseniz mutlaka oturup düşünüp karar vermeniz gerekiyor. Birlikte karar vermeniz gerekiyor. Bunun haricinde çocuğunuz için köpek edinmek kesinlikle doğru bir mantık değil. İşte 7 yaşında bir çocuğumuz var, ona arkadaş olsun, onu sorumluluk bilincini aşılasın. Bunların hepsi çok güzel kavramlar ama bu film öyle değil. Bu film şöyle şekilleniyor. Küçük bir çocuğunuz varsa bir köpek edindiğinizde tabii ki o çocuğun sorumluluğu nasıl sizdeyse köpeğin de sorumluluğu ebeveynlerde oluyor. Dolayısıyla da bir köpek edinirken aile büyüklerinin karar vermesi ve onun sorumluluğunu alabileceklerinden emin olmaları gerekiyor. Dediğim gibi mix ırkları, barınak ve sokaktan köpekleri edinebilirsiniz. Bir sürü güzel köpek var. Bir sürü akıllı köpekler var. Çok iyi eğitim alabilenler var bunların içerisinde ama ırk konusunda eğer köpek edinme düşünceniz varsa doğru yerlerden, hep söylediğim şey, merdiven altı üreticilerden kesinlikle köpek edinmiyoruz. Bu sistemi tetiklememek ve desteklememek hedefliyiz. Merdiven altı üreticilerden uzak duruyoruz. İnternetten, abuk subuk sitelerden kesinlikle köpek edinmemeye çalışıyoruz. Çünkü buralarda çok fazla suistimale uğruyor hayvanlar. Özellikle diğer videolarımda bahsettiğim gibi anneden ve kardeşlerden çok erken ayrılıyorlar. Çok ciddi kötü transport ve barındırma koşullarına maruz kalıyorlar ve çok travmalı oluyor bu hayvancağızlar. Tabii ki siz bunları edindiğiniz zaman da sistem tetikleniyor ve onlar da merdiven altı üretime devam ediyorlar. O yüzden bir köpek edinmek istediğiniz zaman oturup çok iyi düşünüp kendinize uygun olan, yaşantı modelinize uygun olan köpeği seçmelisiniz. Hazır değilseniz de bu sorumluluğu alamayacaksanız şöyle düşünün arkadaşlar. Köpeği olan biri olmayan biri gibi yaşayamaz. İşten çıktığınız zaman arkadaşlarınızla bir yemeğe direkt gidemezsiniz. İlk önce evinize gidip dostunuzun ihtiyaçlarını karşılayıp onu gezdirip egzersizini yapıp karnını doyurup sonra siz yemeğe katılabilirsiniz. Sabahleyin kalkıp işte kahvenizi içip yayılıp gazetenizi okuyup ondan sonra işe gidemezsiniz. İlk önce dostunuzun ihtiyaçlarını karşılarsınız. Tıpkı şunun gibi düşünün. Çocuğu olan bir insan nasıl olmayan bir insan gibi yaşayamazsa, köpeği olan bir insan da olmayan bir insan gibi yaşayamaz. Belki sosyal hayatınızı biraz ketleneceğini düşünebilirsiniz bu anlattıklarımdan ama kazandırdıklarını düşündüğünüz zaman gerçekten hiçbir önemi yok bunun ki bir köpek insanın hayatına tam tersi sosyallik katar, sosyalizasyonunu ketlemez. Belki konforunuzun yönünü değiştirebilir ama kazandırdıkları dostluk ve size kattıklarını düşündüğünüz zaman kaybettirdiğini düşüneceğiniz şeyler hiçbir şeydir. O yüzden bir köpek herkesin
bence bir köpekle iletişime geçmesi gerekiyor ama bir köpeğin sorumluluğunu almak bambaşka bir şey. O yüzden bunu iyi düşünüp hangi köpeğin, hangi ırk köpeğin veyahut da size uygun olduğuna doğru karar vermeniz gerekiyor. Sadece yaptığınız testlerin sonucuna göre köpek edinmeyin, çünkü kendiniz kendinizi yönlendirebilirsiniz testlerde. İstediğiniz tarafa doğru testi yönlendirebilirsiniz ve her testin sonucu doğru çıkacak anlamına gelmez. O yüzden bu işi hafife almayın ve iyi düşünerek bir köpeğin sorumluluğunu almanızı tavsiye ederim.